Evet dostlar, herkese yeniden selamlar, günaydın. Biz turumuzun ikinci günün sabahındayız. Dün gece şöyle bir yerde kaldık. Dün bayağı yorulduk. Sabahtan erkenden yola çıkınca yol biraz yordu. Sonlara doğru da biraz gazladık. O arada kameraydı, mikrofondu. Birbirine uydurmakta, yetişmekte biraz zorlandım ama bu sabahtan şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dün Kiriçim'e doğru güzel bir tur yaptık. Harika yollar var. Gerçekten roller coaster gibi. Gazlamayı sevenler için korkunç ideal. Yani buradaki en bölge Devin kenti ile Kiriçim kenti arasındaki bu bölge. Biz şimdi bu Devin'e bağlı Nastan diye bir köydeyiz. Gece şu pansiyon gibi yerde kaldık. Puanı oldukça iyiydi, çok temizdi. Yani inanmazsınız işte kişi başı 700 lira civarında falan bir şeye kaldık. 2 kişilik odalarda. Altı market, hemen karşıda da bir restoranı var. Dün zaten yorgunduk, geldik, dinlendik vesaire. Şimdi sabah 7.30-8 saatleri şu anda. Şu anda bir sonraki rotamız, arkadaşlar fotoğraf çekme aşamasındalar. Sinan Bey fotoğraf sever. Evet, şu anki rotamız bu güzel dağ yollarından Yunanistan sınırı, Yunanistan'a Rodop Dağları'nın üzerinden geçeceğiz. Yunanistan'a girdikten sonra da çekelim kardeşim. Al bakalım. Rotamız burada. Makara mıdır, Makasa mıdır artık neydi bu Yunanistan-Bulgar sınırı. Bu tarafa doğru devam edeceğiz. Sonrasında yine Yunanistan'ın dağ yollarından İpsala'ya kadar uzanacağız. Mümkün olduğu kadar ana yola girmek yok. Sınıra kaç kilometre? 143 kilometre ama 2 saat 53 dakika gösteriyor. Hayli virajlı bir yol olacak. Hazır mısınız? Hazır mı herkes abi? Evet, bağlı mıyız? Bağlıyız. Motorumuz ısınmış. Gazlamaya hazır. Hadi abi. 36,5 42,3 güzel. Bak, Pinlock işe yaradı şu anda. Transfagaraçan, Transalpina'dan sonra Pinlock'suz çıkmam abi hayatta buralara. ...210 kilometre menzil var. Sınıra kadar götürür ama tabi bu durumuna bağlı. Yani herhalde karşımıza çıkar ya. Daha 200 kilometre menzil. Evet dostlar, yola düştük. Buralar hakikaten sürmesi keyifli yollar. Ben haritayı buraya koyacağım. Şöyle bir U düşünün. Çanak düşünün. Çanağın alt bölümündeyiz şu anda. Her iki taraftan yukarıya Filibe'ye doğru inen çıkan yollar var. İkisi de birbirinden güzel ama özellikle biraz önce bahsettiğim bu Kiriçim tarafı gerçekten inanılmazdı. Yol da çok iyiydi. Arkadaşlar tam bilmiyorlar ama sınırı geçtikten sonra Yunan tarafında ufak bir arazi bölümüne de gireceğiz. Yine oraya geldiğimiz zaman bahsederim ama kısa bir arazi bölümü. Geçen sefer oradan geçtiğimde yolumuza böyle ceylanlar falan çıkmıştı. O kadar ıssız bir yoldu. Sonrasında da bu Yunanistan'daki geçen yaz yangınlarda kül olan ormanların kenarından geçen bayağı böyle ıssız, terk edilmiş gibi yollardan inmiştik otobana doğru. Oraları da yine kısmetse kayda alacağım. Yılan vardı yerde ezilmiş. Şunu bir dinamik moda alalım ya.
Ben onu bir geçeyim abi, hafif bir topuklayayım. İleride yol ayrımında. Tamam, okey. Aha. Güneş de ağzımın içine giriyor ha. Evet dostlar, yollar böyle. O arkadaşlardan Allah, kuşa çarpacaktık ya. Şimdi Yunan tarafındaki rotamızda böyle bu kadar viraj ve keyifli gazlamalık yol olmayabilir. Buraları heba etmek istemedim. Biraz arkadaşlardan açıldım. Bizim kaldığımız kasaba, yani köy daha doğrusu, Nastan köyüydü. Daha iptidai bir yer. Burası Smolyan diye bir eyalet olarak geçiyor. Smolyan Region yazıyordu girişte zaten. Bu bölgeye genel olarak Smolyan bölgesi diyorlar. Burada işte ileride Pamporovo kayak merkezinin olduğu yer var. Birkaç yer daha var. Burası Shirolaka diye böyle güzel turistik otellerin olduğu bir yer. Dün gelirken de geçmiştik zaten. Burada da birkaç otel bakmıştım. Hatta burada böyle termal oteller vesaire de var. Herkes güler yüzlü valla. Burası da çok hoşmuş hakikaten, kalmak için muhakkak çok keyifli olurdu ama yer yoktu bu hafta sonu için pek çoğunda. Olanlarda böyle çok çok yüksek fiyatlı 10-15 bin liralara odalar vardı. Yani biz ucuz olsun diye ekstra tercih etmedik ama öyle denk geldi. Konum olarak da orada kalmamız daha uygun oluyordu. Eğer hani ekstra konfor değil de temiz düzgün bir yer arıyorsanız orası makul. Ama daha keyifli vakit geçireceğim diyorsanız o zaman biraz daha büyük yerlerde, burası gibi, Pamporova gibi, Devin gibi kentlerde kalabilirsiniz. Dün arkadaşların şöyle bir geri bildirimi oldu. Rotayı çok beğendiler. Ya bu rotayı ben icat etmedim tabii ki zaten. Sadece arkadaşlardan, sosyal medyadan birkaç kişiden duyduğum verileri toplayarak böyle bir rota oluşturmuştum. Çok keyifli ama yorucu dediler tek gün için. Ama ne yazık ki zaten hani bu tarafa gelmek için en az bir 400 kilometre sürdüğümüz için sabahtan, haliyle o yorgunluğun üzerine buralar birazcık daha şey gelebiliyor. Bir de biz tabii rahat durmadık. Arada araziye falan girdik. O bize vakit de kaybettirdi. Hangi motoru sürdüğünüzden bağımsız olarak günde 8-9 saat sürüş yapıyorsanız zaten bir şekilde yoruluyorsunuz. Hani daha da kısa buralara gelmek için ya 2 gece gelmek lazım. Yani belki şey olabilir, akşamdan Filibe'ye gelinip orada kalınıp, örneğin cuma akşamı. Buralarda konaklama maliyetleri Türkiye'den daha pahalı değil, daha da ucuz. Her bir cuma akşamı Filibe'ye gelinip sabah erkenden çıkıp bütün gün buralar gezilip yine kaldıktan sonra ertesi gün
keyifli dönülebilir. Tabii gezide herkesin tarzı da farklı. Bazısı hani gittiği yerde vakit geçirmek, sosyalleşmek vesaire istiyor. Onun tadı ayrı. Ben biraz daha sürüş odaklıyım. Yani kısa vakitler olduğu için işte özel hayatta motora vakit ayırabildiğimiz süreler kısıtlı olduğu için böyle mümkün olduğunca sürmek, gazlamak istiyorum. Çok kilometreden ziyade içerik olarak tabii ki. Yani akşama gerçekten yorulmuş olmak bana iyi geliyor. Hem güzel dinleniyorum hem de hakkını verdim diyorum. Doymaya çalışıyoruz yani motora. Daha önceki videolarımda bahsetmiştim. Pek çok farklı hobim oldu. Bazılarını hani bıraktım, uzaklaştım. Bazıları az sayıda olan devam ediyor ama her şeye aynı anda yetişmek pek mümkün olmuyor. Yani böyle bir şeye girdiğim zaman ona topyekün bütün enerjimle girmeyi seviyorum detayına kadar. Öyle olunca her şeye birden hem maddi hem manevi yetişmek mümkün olmuyor. Şimdi çevremde, yakın çevremde, ailemde falan motordan ne zaman sıkılacağımı merak edenler var ama onlara kötü bir haber vereyim. Maalesef bundan sıkılmak mümkün değil. Şekil değiştirebilir, boyut değiştirebilir, zaman değiştirebilir, içerik değiştirebilir ama yani küçükken çocukluğu bisiklet selesi üzerinde geçmiş olan herkes, ondan zevk alan herkes şunu tattıktan sonra tekrar geri dönemez. Eskiden arabayla yolculuk yapmayı da severdim ama motorla gezilere çıktıktan sonra artık arabayla seyahatler de ekstra sıkmaya başladı beni. Yani tatmayan için çok mantıksız. Havaya maruz kalıyorsun, soğuğa maruz kalıyorsun, toza, kire, sese, kokuya, dumana, hepsine maruz kalıyorsun ama hakikaten değiyor ya. İyi ki iki teker üstündeyiz. İnşallah bir ömür boyu da beraber oluruz. Şimdi şurada yol ayrımına geldik dostlar. Arkadaşları burada biraz bekleyeceğim. Oo, ne güzel manzara. Şurada duralım, bir fotoğraf çekeriz. Sonra devam ederiz. Hemen uzamışlar ya. Bir kamera açalım dedik. Bu Pamparova denen kayak merkezi, kayak bölgesinden tahmin ediyorum Yunanistan'a doğru, Rodoplara doğru bir tırmanışa geçtik. Yollar şahane şimdilik. O Volkan öne geçmiş. Yok yok, yollar güzel ya, rota iyiymiş. Az önce şeyi düşündüm, bak burası şöyle olabilir. Akşamdan, cuma akşamından Filibe'ye geleceksin, kalacaksın. Ertesi gün bütün gün gezeceksin abi buraları. Gene kalacaksın, öbür gün döneceksin artık. Yani cuma akşamından gelip aynen öyle. Cuma üst. Evet yani o dışarıdan evet. Yerler kaydı biraz.
Tam da güneş. Smolyan. Smolyan buradaki eyalet gibi bir sistem mi artık ne var bilmiyorum ama Smolyan Region yazıyordu. Genel olarak buradaki bu diğer işte Nastan, Devin, bu Pamporovo buraların hepsine Smolyan bölgesi diyorlar. Herhalde burası da büyük bir kent olması lazım. Muhtemelen il ilçe gibi olabilir dediğin gibi. Ama abi gerçekten şoförleri şey ya, hiç sıkıştırma, gazlama yok, hemen yol veriyorlar. Evet abi ama işte doğrusu oymuş zaten bu arada. Sola verdiği zaman kafanı karıştırıyor. Bayağı ineceğiz biz galiba. Virajlı yollar. Oha gölmüş lan burası, ben ağaç zannediyorum. Oha. Çok güzel. O kadar güzel yansımış ki ben ağaçlık zannediyorum. Yani göl kamufle olmuş yani. Dangerous Turns 800 metre. Evet. Hadi bakalım. İstanbul'dan beri 5.6. Bu sabahtan beri 6.4. Otobanda 120 ile giderken daha az yakıyor olabilir ama 162'ymiş benim menzilde. Evet dostlar, tekrar selamlar herkese. Yine birkaç dağ geçidini açtık. Bulgaristan'dan ayrılmak üzere. Şimdi Makazo muydu? Makabo muydu? Neydi? Makaza sınır kapısına geldik. Bulgaristan'da yakıt biraz daha ucuz. En son depolarımızı doldurduk. Şimdi birkaç dakika içerisinde Yunanistan'a geçiş yapacağız. Geçen seneye kadar Bulgaristan-Yunanistan arasındaki bu geçişlerde de bir kontrol vesaire oluyormuş ama bu yıl kaldırmışlar. Aynısını Romanya'da da görmüştük. Bunlar artık tamamen serbest dolaşıma dahil olmuşlar. Bakalım, buradan ilk kez geçeceğim ben de. Buraya kadar geçtiğimiz yollar da çok keyifliydi. İnişli çıkışlı. Şimdi rotamızı yaklaşık bir 20 kilometre sonra bir restorana, Yunanlıların taverna dediği bir restorana ayarladım. Zaten tam da orası yolumuzu yine dağlara doğru çevireceğimiz bir ayrım. Evet, sınır bu kadar. Herhangi bir kontrol yok. Ve Yunanistan'dayız. Welcome to Greece. Komatini. Şimdi bir yandan akşamki basketbol final maçına yetişme telaşı da var ama yine de rotamızı ana yollara sürmeyeceğiz.
Camı biraz indirelim. Biraz hava alalım. Hava ısındı. Yani sakin gideyim diyorum ama yolda güzelmiş. Zımpara gibi yol. Sanki yol üzerinde böyle zımparalarda olan parlak mineraller varmış gibi minik minik parlıyor. Çok kurallara uyuyorlar ya. Tabii ki bu çift çizgi aslında duvar demek. Ama Belçikalı grup. Bu ne ya? Yerde şeyi açık. Bir şeyi açık bunun. Sürte sürte gider vallahi, o neymiş ya? Herhangi bir sol virajda yerde o. Çok rüzgar var ama yol harika. Durumu bekleyelim. Otobana paralel yukarılardan gideceğiz abi. Benim işaretlediğim, yanlış hatırlamıyorsam, noktalara göre bir saat sonra artık değişecek. Köylerden de biraz uzaklaşmış olacağız. Evet, evet.
Bu ileriden yol ayrımı var bir tane. Biz sola döneceğiz. Orada bir ev var. Orada bir mola verelim. Bir sola aşağıya araziye doğru inmeye başlıyorsun. Çok tadında güzel bir yerde kalıyor. Çok dümdüz stabilize yol değil. Ama dünkü kadar taşlık da değil. Dünkü yok hızlı gidebileceğim bir yol. Yani gene böyle bazen ikiye falan atabilirsin. Sadece başlangıç kısmı bayağı yokuş inme. Bu tarafta muhtemelen Yunanistan'ın en yüksek yerlerindeyiz şu anda. Yok abi ya, ekranda olsa keşke lan. Macera motoru yapıyorlar. Şuraya koy bir tane basit bir barometre. Solundayım. Oha, ne esiyor lan? Bundan sonrası arazi. Sola döneceğiz de şurada duralım işte bir yerde. Hoppa. Sinan düşmüş ya. Alo. Abi nasıl, iyi mi peki? Geliyor sen duy. Motorda
çalıştı. Kumlara gömülmüş. Ben de arkadan geliyordum. Şimdi toplandık da motoru çalıştırdı. Tekrar 5-10 dakikaya gazlayabileceğiz. Peki iyi mi kendisi? Bir tarafında bir şey yok değil mi? Yok. Soldan kum havuzuna girmiş resmen yani. Yavaştı da. Ben de arkadan geldim. Yatıyordu yani motor o sırada. Sıkıntı yok. Sen gölge bir yer bulursan çek, bekle. Geleyim mi peki? İhtiyaç var mı? Hayır. Gerek yok. Tamam, okey abi. Ben bekliyorum aşağıda sizi. Tamam. Hadi bay bay. Görüşürüz. Tamam. Evet dostlar, arazinin bitiminde ben durduğum arkadaşlardan birisi ufak bir yatırma durumu söz konusu olmuş. Onu bekleyeceğim. Artık bundan sonra rota İpsala tarafı. Motoru da bayağı kirlettik. Yani macera motoru olduğu için hakkını vermek gerekiyor. Durumlar böyle. Görüşürüz. Evet dostlar, arazi bölümü bitti. Yunanistan'ın aşağıda bu dağların alt kısmı otoban. Planladığımız gibi ufak bir iki aksaklıkla buraya kadar geldik. Makaza sınır kapısından Bulgaristan'dan girdik. Sonrasında biraz inip tekrar paralelinde, otobanın paralelinde tırmanmaya başladık. Araziden ufak bir iniş yaptık, bir 8-10 kilometre kadar az önceki bölümde. Şimdi bu yol daha önce indiğim zaman da çok hoşuma gitmişti. Böyle terk edilmiş gibi bir yol. Otobana kadar soluksuz iniyor. Zaten otobana bağlandığı noktada da 5-10 kilometre kalıyor İpsala sınır kapısına. Dolayısıyla bu tarz atraksiyonlar için otobana pek fazla mecbur değiliz Yunanistan'a girdiğimizde. Burası geçtiğimiz yıl, hatta 2 yıl önceydi yanılmıyorsam, Yunanistan'ın orman yangınlarından etkilenen bölüm. Tabi aradan 2 yıl geçtiği için biraz toparlamış gibi görünüyor ama aşağıda daha kötü durumda alanlar vardı. Evet dostlar, yangından etkilenen bölgeler ağırlıklı olarak buralar. Ama hafiften yeşillenmeye başlamış kendisi yine. Doğa kendini yeniliyor. Yola çizgi çekmişler, bir kısmına büyüsü bozulmuş, böyle terk edilmiş gibi duruyordu, ortasında sazlıklar falan. Bu şekilde otobana kadar iniyor. Sınıra da fazla bir şey kalmadı. 37 kilometre kalmış. Çok küçük bir kısmında otobana bağlanacağız. Bu şekilde gidelim. Sonra ilerleyen bölümde sınıra yaklaşırken tekrar görüşürüz. Evet dostlar, artık son 8-10 kilometrelik bölüm için ufak bir otoban bölümüne bağlanıyoruz. Sınırda bayağı trafik var galiba, çünkü 46 dakika gösteriyor sınıra. 10 kilometreyi muhtemelen kuyruk var, onu algılıyordur. Bu vesileyle bu turun da sonuna gelmiş sayılırız, çünkü sonrasında akşam maça yetişmek için Allah ne verdiyse gideceğiz.
Yeni yerler keşfettik. Harika yollar geçtik. Dağarcığımıza yeni rotalar ekledik. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Eğer hoşunuza gidiyorsa, benzer videolarla ilgili bildirim almak istiyorsanız abone olmayı, bildirimleri açmayı değerlendirebilirsiniz. Yepyeni rotalarda, yeni sürüşlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Selamlar.